Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börek tadında kat kat muhteşem peynirli katmer poğaça tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Poğaçanın hamuru için yoğurma kabının içine 2 su bardağı ılık su, 1 paket ıslat kuru maya ve 3 yemek kaşığı şekeri alalım. Şeker ve maya eriyene kadar spatula ile güzel bir şekilde karıştıralım. Hemen ardından kenarda elemiş olduğum unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Unumu eklerken de 1 tatlı kaşığı tuz ve oda sıcaklığında yumuşamış olan 100 gram tereyağını da ekliyorum. Hamuru tekrar kabaca bir şekilde toparladıktan sonra elimle sakız kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Tarifimde 2 su bardağı su için 5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Tabi bu miktarlar herkesin kullandığı unun markasına göre az veya çok farklılık gösterecektir. Onun içinde kullanacağımız unu hepsini birden değil, kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklemeye dikkat edelim. Hamuru tezgahımın üzerinde de en az 5-6 dakika sakız kıvamına gelene kadar yoğurduktan sonra tek beze halinde toparlıyorum ve 2 parçaya bölüp silindir haline getirip 6 eşit parçalara bölüyorum. Bu aşamada bezelerimizin mümkün olduğu kadar aynı eşitlikte olmasına dikkat edelim. Eğer büyüklü küçüklü olursa da büyükten küçüğe ekleme yapabilirsiniz. Bezelerin tamamını avuç içi yuvarlıyorum ve kenara alıyorum. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra tabanını unlamış olduğum geniş bir tabağın içine alıyorum. Üzerini temiz bir poşetle kapatıp en az 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur esner ve daha rahat açılır. 10 dakika dinlenen bezeleri açmaya başlıyorum. Önce tezgahımın üzerine bolca un serpiştiriyorum. İlk bezeyi aldım. Elimle biraz genişlettikten sonra oklava ile açmaya devam ediyorum. Eğer oklava kullanmakta zorlanıyorsanız önce merdane ile büyütüp daha sonra oklavayla da açabilirsiniz. Kesinlikle endişe etmeyin. Mayalı ve oldukça yumuşak bir hamur olduğu için hiç zorlanmadan kolay bir şekilde açacaksınız. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra 100 gram eritmiş ve tamamen soğutmuş olduğum tereyağın içine 1 çay bardağı sıvı yağ ekledim. Her ikisini güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra hamurun üzerinde kuru yer kalmayacak şekilde fırçayla sürelim. Tereyağını hamurun her tarafına sürdükten sonra uzunlamasına 4-5 parmak genişliğinde 4 parça olacak şekilde keselim. Kesmiş olduğumuz hamurları videoda gördüğünüz gibi üst üste gelecek şekilde sıralayalım. Daha sonra elimizle esnetebildiğimiz kadar esnetelim. Zaten hamurumuzun her katı da yağlı olduğu için çok kolay bir şekilde esneyecektir. Hamurları üst üste alıp elimle esnettikten sonra tekrar yine elimle düzeltiyorum. Önce boydan boya kesiyorum ve daha sonra ortadan tekrar kesiyorum. Açmış olduğumuz hamurdan 4 adet poğaça elde etmiş oluyoruz. Şimdi kesmiş olduğumuz parçaları ne sıkı ne de gevşek olmak üzere videoda gördüğünüz gibi rulo şeklinde saralım ve kenara alalım. Ayrıca bu tarifimi akşamdan bu aşamaya kadar hazırlayıp buzdolabının alt bölümünde muhafaza edip ertesi günde pişirebilirsiniz. Kesinlikle hamurun dokusunda bir sıkıntı olmuyor ve poğaçalar hem daha çok kabarıyor hem de ara katları tel tel oluyor. Diğer bezeleri de aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. İnanın yapımı gerçekten oldukça kolay bir poğaça tarifi. Aynı zamanda yerken hem poğaça hem de börek tadında oluyor. Sizlerin de bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler de bu güzel poğaça tarifinin tüm püf noktalarını uygulayarak yaparsanız inanın çok güzel ve çok lezzetli sonuçlar alacaksınız. Bu arada ilk defa bu videoyla karşılaşan değerli izleyicilerim, kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bundan sonraki tariflerim anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Şimdiden desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
Hamurların tamamını hazırladıktan sonra tepsinin içine alıyorum ve üzerini de temiz bir poşet ile kapatıp buzdolabının alt bölümünde en az 15 dakika bekletiyorum. Poğaçaların ara katları tel tel olması için bu aşama çok önemli. Mutlaka 15 dakika buzdolabında bekletelim. 15 dakika dinlenen hamurlara yani poğaçalarımıza artık şekillerini vermeye başlayalım. Rulo şeklinde sarmış olduğumuz hamurları tam ortasından önce elimizle biraz genişletelim. Daha sonra oklava ile çay tabağı büyüklüğünde açalım. Açmış olduğumuz poğaçaların ortasına 1 veya 1,5 tatlı kaşığı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyelim. Ay şeklinde kapatalım. Uç kısımlarına da birazcık böyle elimizle bastıralım. Böylelikle poğaçalarımızın şeklini vermiş oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz poğaçaları yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine alalım. Toplam 6 adet bezemiz vardı. Videomun da başında dediğim gibi açmış olduğumuz hamurdan 4 parça yani 4 adet poğaça elde etmiştik. Böylelikle 24 adet poğaça oldu. Ben hepsini bir tepsiye sıkıştırmak istemedim. 18 tanesini fırın tepsisine, 6 tanesini de küçük boy tepsiye aldım. Sizlerin de poğaçaları sıkışık bir halde tepsiye almanızı tavsiye etmiyorum. Poğaçaların tamamına şeklini verip fırın tepsisine aldıktan sonra üzerini temiz bir örtü ile kapatıp en az 30 dakika tepsi mayası için bekletelim. 30 dakika dinlenen poğaçaların üzerine 2 adet yumurtanın sarısı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı güzel bir şekilde çırptım ve poğaçaların üzerine sürüyorum. Poğaçaların tamamına yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtmış ve 190 dereceye ayarlamış olduğum fırınıma pişirmek için götürüyorum. Her fırın aynı değildir. Mutlaka süre ve ısı fark edecektir. Poğaçaların altı üstü kızarınca fırından alalım. İlk sıcağı çıkan poğaçaların şöyle size yakından iç dokusunu göstermek istiyorum. Üzeri pul pul, içi yumuşacık ve ara katları tel tel ayrılan bir poğaça oldu. Videomun da başında dediğim gibi inanın yerken börek tadında nefis bir poğaça yemiş olacaksınız. Sizlerin de bu tarifimi bana güvenerekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi deneyecek olanlardan mutlaka yorum bekliyorum. Çünkü tarifi denemek isteyenlere de fikir olacaktır. Sizler de eğer bu güzel poğaça tarifini beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum bırakmayı, kaydetmeyi unutmayın. Tarifimi sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesine de destek verirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini de aktifleştirirseniz tariflerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Bundan sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.